Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle gördüğünüz gibi bir erkek bebek kasketi öreceğiz. Bu şekilde bir görüntüsü var. Çok güzel. Taktığınız zaman da çok güzel bir görüntüsü oluyor. Kasket şeklinde şöyle göstereyim. Taktığımız zaman da böyle bir kovboy şapkası gibi duruyor aslında. Bu şapkayı örmek için ben koton bir ip kullandım. Yazlık koton iplerden kullandım. Tığ numarası olarak da 2,5 numara tığ kullandım. Ama siz amigurumi için ördüğünüz ipleri de ve tığla kullandığınız tığ numarasını da bu şapka için kullanabilirsiniz. Benim gibi koton ip kullanacaksınız da yine 2,5 numara 2,5 milim tığ kullanabilirsiniz. Amigurumi ipler için 2,5 numara tığ büyük olabilir. Siz yine 2 ya da 2,20 hangi milim kullanıyorsanız onu kullanın. Sayıları da şöyle ayarlayacağız. Ben kendi bebeğimin kafasındaki artırmaya kadar artırma işlemi uyguladım. Örneğin bu bebeğim yaparken kafa artırma işlemini 8 sık iğne ör 1 artırda bitirdiysem şapkamın tepe kısmında artırma işlemini o kadar yapacağım. Zaten videonun ilerleyen safhalarında bunu anlatarak ölçülerini vererek izah etmeye çalışacağım. Malzemeleriniz hazırsa hep birlikte örmeye başlayalım. Evet, şapkamız için ihtiyacımız olan rengimizle ipimize uygun tığ numaramızı aldık. Şimdi sayıları ben kendi bebeğimin kafasına ördüğüm şekliyle vereceğim. Fakat sizler de bunu kendi tariflerinizde ya da ördüğünüz bebeklerde kafasının artırma sayısına göre uyarlayıp örebilirsiniz. Hiç sorun değil. Çünkü benim kullanacağım bebek kafası biraz daha büyük ve tombik. Tombik olduğu için sayıları biraz fazla gelebilir. Zaten bunun için de belirtmiştim. Amigurumi için kullanılan iplerden ziyade koton bir ip kullanıp 2,5 numara tığ kullanacağımı söylemiştim videonun başında. Yine siz amigurumi için kullanılan iplerle zaten yapabilirsiniz. Tığ numaranızı da yine 2,5 kullanırsanız hemen hemen ölçüleri aynı olacaktır. Artırma sayılarınızı dediğim gibi bebeğinizin kafasına göre yapın. Kafasındaki artırma sayısına göre yaptığınız zaman şapkada bir sorun yaşamayacaksınız. Şimdi hazırsak ipimi aldım. Sihirli halka yaparak başlıyorum. Sihirli halkayı nasıl yaptığımızı da göstereyim. Belki hiç bilmeyenler vardır. İpi diğer ipimin üzerine aldım. Tığımı geçirdim. Diğer ipi içeriden geçirip kilitledim. Kilitledikten sonra sihirli halkanın içerisine 6 tane sık iğne yapıyorum. 3 4 5 6 2 4 6 2 4 6 evet, yanlışlık olmasın. Sihirli halkamı sıkıca kapatıyorum. Arada boşluk kalmayacak şekilde hemen yandaki ilmeğime batıp her sık iğnemin içerisine 2 tane sık iğne yapıyorum. Yani çift batıp artırıyorum. Toplam 12 tane sık iğnem olacak sıra bittiğinde. Son sık iğneme geldim. Yine çift battım. Sıramı tamamladım. İsterseniz ilmek belirleyici kullanın sıraları karıştırmamak için. Ben bu arta kalan ipi kullanıyorum genelde yanımda ilmek belirleyici yoksa. Şimdi her zaman yaptığımız gibi bir sık iğne ör, bir artır. Bir sık iğne ör, bir artır. Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar ediyorum.
Evet, sıra sonuna geldim. Bir sayalım, 18 tane ilmeğimiz olması gerekiyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 tane ilmeğim var. Yine ilmek belirleyicimin yönünü değiştirdim. Şimdi 2 sık iğne örüp bir artır yapıyorum. 2 tane tek ördüm, üçüncüye çift battım. Yine 2 tane tek ördüm, üçüncüye çift battım. İki tane tek ördüm, üçüncüye çift battım. Son kez artırma yapıyorum. Yaptım. Yine ilmek belirleyicimdeki ipi öne aldım. Aynı mantıkla devam ediyorum. 3 tane sık iğne ördüm tek. Dördüncüye çift battım, artırdım. 3 tane de bir artırıyoruz yani. 3 tane tek ördüm, dördüncüye çift battım. 1, 2, 3 ve çift battım. 1, 2, 3 ve çift battım. Son ilmeğimi de artırmamı uyguluyorum ve ilmek belirleyicimi değiştiriyorum. Bu işlemi dediğim gibi siz bebeğinizin kafasına göre yapacaksınız. Ne kadar artırma işlemi uyguladıysanız o genişlikte olması makbul olacaktır. Örneğin ben 8'de 1'e kadar artırdım. Siz 6'da 1'e kadar artırmış olabilirsiniz bebeğinizin kafasını. O zaman 6'da 1'e kadar artırıp tepe kısmını oluşturuyoruz. Çünkü aşağı doğru örerek devam edeceğiz. Biraz o kasket şeklini verebilmek için. Şimdi ben 8 ör 1 artır işlemini yapana kadar aynı yöntemle gidiyorum. Şimdi 4'te 1 artıracağım. Daha sonra 5'te 1, sonra 6'da 1, sonra 7'de 1. Siz de artırma sayınızı ayarladıktan sonra aşağı iniş kısmını hep birlikte yapalım. Artırma işlemlerimi tamamladım. Gördüğünüz gibi altıgen bir şekil elde ettik. Şimdi bu şeklin olması kasketin yukarıdan görünüşü için önemli. Yine bu şekli inerken de devam ettireceğiz ve kasketin etrafını çevirirken de alt kısmını yaparken de devam edeceğiz. Daha güzel bir görüntü olduğunu düşünüyorum. Artırma işlemlerimiz bittikten sonra arka ilmekten alıp düz bir şekilde sık iğne yapmaya devam ediyoruz. Öndekinden değil, arkadakinden alacağız. Bir sıra boyunca bu şekilde devam edeceğiz. Arkadan aldım, düz bir şekilde sık iğne yaptım. Artırma veya eksiltme işlemi yapmıyorum. Evet, ilk sıramızı tamamladık. Bundan sonra yine sık iğne öreceğiz
5 ya da 6 sıra boyunca sık iğne örebilirsiniz. Burada belirli bir santim oluştuktan sonra şapkanın alt kısmına geçeceğiz. Bir sıra ördük zaten. 4 sıra daha örüp yüksekliğine bakalım. Olmazsa bir sıra daha öreriz. Yapacağımız hiçbir şey yok. Yine 4 sıra boyunca düz bir şekilde sık iğne öreceğiz. Evet, 4 sıra boyunca düz bir şekilde örgümüzü tamamladıktan sonra şimdi şapkanın çıkıntı kısmını yapacağız hep birlikte. Başlangıç noktamıza geldik. Bu sefer burada 7 veya 8 sık iğne artırda kalmıştık. Herkes videonun başında söylediğim gibi herkes kendi oyuncağının kafasındaki o artırmaya göre yapacaktı. Ben en son 8'de 1 artırmıştım. 8'de 1 artırdığım için burada artık 9'da 1 artırma yapacağım. Biraz kasket kısmının geniş olsun diye. Şimdi yine başlangıç noktamıza geldik. 9 sık iğne ör, 1 artır yapıyorum ben. Siz kaçta kaldıysanız ondan sonrasını yapın. 4 5 6 7 8 9. BLO da yapabilirsiniz aslında. Ya da öyle yapalım, daha iyi olur bence. Bir, iki, üç, 4 5 6 7 8. Şimdi artırıyorum. Artırdım. Sıra sonuna kadar artırma işlemini kaldığımız sayıdan itibaren yapıyoruz. Bu 3 4 5 6 7 8. Yine artırdım. Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar ediyorum. Sonra bitirdikten sonra da 9'da 1 artırma yapacağım. 8'de 1, 7'de 1'de kalmışım ben. 8'de 1 artırmasını yaptım. Sonra 9'da 1 yapacağım. Sonra 10'da 1 yapacağım 3 sıra boyunca. Siz de yine aynı şekilde artırmalarınızı bitirdikten sonra tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar, 3 tur boyunca artırma işlemi tamamladım. Bakın kasketin alt kısmını da oluşturdum. Yani şu kısmı ördük aslında bu kalan yerde. Ben 7'de 1 artırda kalmıştım. 8'de 1 artır yaptım. 9'da 1 artır, 10'da 1 artır yaptım. Kasketimin bu şekilde köşelerini oluşturdum. Şimdi biraz böyle bükülsün isterseniz de bir tur düz bir şekilde örebilirsiniz. Ama bu benim bebeğimin kafası için yeterli olacaktır. Taktığımız zaman bu şekilde bir genişliği olması iyi olacaktır. Duruş açısından da güzel oluyor çünkü. O yüzden siz de kendi bebeğinizin kafasına göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi işlemimizin sonuna geldik. O yüzden en son dediğim gibi bir tur örmek isteyenler örebilir yine. Ama ben örmeyeceğim. Örgümü bu şekilde kapatacağım. Sıramı tamamlamış olacağım. Sonra da ipimi kesiyorum. Kestim. Şapkamı gördüğünüz üzere tamamlamış oldum. Kasketimin görünüşü bu şekilde. Biraz yakınlaştırayım. Böyle şu şekilde göstereyim. Videomuzun sonuna geldik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone olup bana destek olmayı unutmayınız. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.